Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir toplum öyküsü. Yıllar önce kameraman arkadaşım Gökhan Acun'la beraber Chicago'dayız. Sears Towers'dayız. Gariptir, asansörde farklı giyinen bir takım insanlar. Kim bunlar dedim. Emişlermiş. Peki ne işleri var burada? Normalde duyduğum kadarıyla bunlar teknolojiyi reddeden insanlar. Amerika'nın en yüksek binalarından birine çıkarken asansörü kullanmaları garip geldi. Merak ettik. Gittik diyarlarına. Hakikaten garip. Bunlar 1700-1800'lerde Avrupa'dan, İsviçre'den göçmüş bir toplum. Geliş nedenleri de yeni dünyada yeni umutlar, yeni arayışlar. Ama tabii ki teknolojiyi reddetmeleri çok farklı. Dünyada teknolojiyi reddedenler salt Amişler değil, başka toplumlar da var. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi artık hayatın en lükslerinin, modernizasyonun, uzayın her şeyle hakim olduğu, dijital dünyanın her şeye hakim olduğu bir ortamda teknolojiyi reddetmek gariptir. Neyse, asansörde karşılaştığımız bu Amişlerin izlerini sürdük. Onların Pensilvanya'da yaşadıkları bir köylerine ziyarette bulunduk. Arabalarıyla, atlı arabalarla dolaşıyorlardı. Onlara biz kendi arabamızda yol verdik. Çok ilginç binalar, tahıl tarlaları, bölgede buğdaycılık, arpacılık, hayvancılık çok ileri düzeyde yapılıyor ama teknolojisiz. Birleşik Devletler'in en geniş topluluğu Amişler burada Pensilvanya bölgesinde yoğunluktalar. Teknolojiyi tamamen reddeden, görüntüye yasak diyen bu insanlar burada ekip biçerek, ziraat yaparak yaşıyorlar. Dolaştık aralarına. Çoğu bizden kaçarcasına görüntülerini engellemeye çalışıyorlardı. Fotoğraflamalarını istemiyorlardı. Ama gariptir. Şehir merkezinde bir tane fotoğrafçının vitrininde bunlara ilişkin bayağı fotoğraflar gördük. Meğer o arkadaş vasıtasıyla bu işi yapmış olsaydık eğer sanırım izin verirlerdi. Her neyse Emişler çok ilginç yaşam tarzlarını 300 yıldan beri yeni dünyanın topraklarına devam ettiriyorlar. Kadınlar mesela vücuttaki tüylerini kesmiyorlar. Elektrikli tıraş aletlerini kullanmıyor erkekler. Sakal türleri çok farklı. Hatta gariptir, bıyıksız sakal bunlarda da moda. Giyim tarzlarına gelince 17. yüzyılda tüccar terzilerin yapmış olduğu kıyafetler birebir aynı. Kadınlar da çok böyle kafalarında şapkaları. Çocuklar da garip. Örneğin motosiklet falan görmedik ama kaykaylar bol miktarda vardı. Çevremizden hatta patenleriyle geçen çocuklara tanık olduk. Başka neler mi gördük? Gittiğimiz günlerde bir açık artırma vardı. Ama neyin açık artırması olduğunu söylersem hayvan pazarı, at. Başka? Tahıl. At ile ilgili bölüme sokmadılar bizi. Görüntü çekilmez, yasaktır dediler ama bu arada çok garip şekilde açık artırmayı yöneten adamı gördük. Elinde megafon sürekli olarak anlaşılmaz bir dille bir takım rakamları yükseltiyordu. Oldu mu bilmiyorum ama Amişlere benzemeye çalışıyorum içeri girmek için. Meğer ot pazarlığına katılan insanlara ot fiyatlarını arttırarak pazar oluşturmuş, açık artırma yapıyormuş. Bütün bunların dışında neler vardı? Emişlerin yaşamlarında onların bize gösterdikleri şeyleri gördük. Çok ilginç bir yaşam. Dünyada benzerleri var mı? Teknolojiye eden toplumlar var. Hatta benim bugüne kadar gösterdiğim videolarda da gördünüz belki. İlkel toplumlarda tümüyle reddedenler var ama onlarda bile zaman zaman modern teknolojinin nimetlerinden faydalanılıyor. Ama Emişler halen direniyorlar bu konuda. Peki Birleşik Devletler hükümetlerinin, federal hükümetlerin buna yönelik bir baskısı var mı? Hayır. Turizme açık bir bölge. İnsanlar arzu ettikleri zaman gidip o yaşamları ziyaret ediyorlar. Hediyelik eşyalarını, magnetlerini alıyorlar. Emişler bundan rahatsız değil. Sadece görüntü alınmaları biraz zor. Biz aldık, izleyelim. Evet, kim bu Amişler? Sorduğum kadarıyla bunlar İsviçre Almanları. Amişlik diye bir mezhep mi, bir yaşam tarzı mı onu bilemiyorum ama 16. yüzyılda çıkmış ve 17-18'den itibaren zaten Amerika'ya göçmüşler. Kıyafetleri o dönemin kıyafetleri, ritüelleri normal kilise ritüelleri. 19'unda gelen vaftiz oluyor. Ondan sonra evlenebiliyor. Amiş nüfusu da böyle 330-340 bin civarındaymış şu anda. 92'li yıllarda başlayıp 2018'lere kadar nüfusta biraz artış varmış. Belki ihtiyaçtan olacak çünkü her şey manuel olduğu için hani insan gücü hayvan gücüyle gidiyor. Motor gücü henüz orada da kabul edilmediği için bayağı güçlü insanlara ihtiyaç var. Ne yerler ne içerler?
Normal Hristiyanların yediği her şeyi yiyorlar, içiyorlar ama teknolojiyi bir şekilde hayatlarının dışında tutuyorlar. Her ne kadar asansörde karşılaştığımız bazı Amişler olsa bile. Peki bunların kökenleri nelere benziyor? Onu bilemiyoruz. Ama en önemli soru benim kafamda, çünkü cevabını alamadım. Bunlar hastalandığı zaman doktora gittiklerinde doktor bir MR yazsa ne olacak? Efendim röntgeniniz çekilse ne diyecekler? Acaba bizde olduğu gibi böyle ilkel tedavi yöntemleriyle mi tedavi oldular? O taraflarını bilmiyorum. Ama asansörde karşılaştığım Amişler 80-90 katlı binaya yürüyerek çıkmadıklarına göre sanırım bunu da biraz göz ardı edip yapıyorlar. Peki gençler hep Amiş kalıyor mu? O da ayrı bir soru. Özellikle bu modern dünyada işte eğitim yapmak için bir yere giden Amiş gencinin geleceği nasıl, o da merak konusu. Ama bildiğim bir olay, o bölgede turizme güzel bir şekilde malzeme oldukları. Yani o bölgeye gidenler Amişlerin köylerini ziyaret edip alışverişlerini yapıyorlar. Amişlerin arasına girdiğim, aralarında röportaj yapmaya çalıştığım o anda dünyanın farklı bölgelerindeki dokunuşlarım olmadı. Bir şekilde hayatlarına dışarıdan baktık. Aralarına girdim diyemem. Sadece bir gözlem yaptım. O yüzden kafamda çok soru işareti var. O arada bunlar nasıl besleniyor? Evet, gördüğümüz kadarıyla doğal besleniyorlar. Organik tarımla besleniyorlar ama gittikleri hastanelerde nasıl tedavi oluyorlar? Röntgen kullanıyorlar mı? MR cihazı hayatlarında oldu mu? Olur ya, bir Amiş hasta olsa, orasını burasını kırsa, doktora gittiğinde röntgen çekilmesi gerekmeyecek mi acaba? İşte bütün bunlar benim kafamda kalan sorular. Ama en önemlisi, bugüne kadar belki dünyada dokunamadığım bir toplum olarak kaldı. İnşallah ileriki zamanlarda bir Amiş dostum olur da beni kendi dünyalarına davet ederler.